Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel. Metin Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Metin Hocam? Teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, teşekkürler. Aslında sokakta gezerken şunu görüyoruz. Ya gerçekten bir burun cerrahisi geçirmiş ya da hayallerinde burun yaptırmak isteyen kişilere çok denk geliyoruz. Bugün de onunla ilgili konuşacağız. Rinoplasti nedir? Neden yapılır? Biraz açıklarsanız. Rinoplasti hem nefes almak için hem de görsel olarak yüzüyle uyumlu, yüzün anatomik hatlarıyla uyumlu, görselliğiyle uyumlu bir görüntüye sahip olmak için şekil olarak yapılan ve nefesle ilgili problemlerin düzeltildiği ameliyat. Peki şimdi herkesin de bir hayali var. Nuri Hocam'ın da dediği gibi bir burun ameliyatı, bir estetik görünüm önemli ama rinoplasti ameliyatı için doğru aday olup olmadığımızı nasıl anlarız? Bir kere yüzün gelişimi tamamlanmış olmalı. Hani kız çocukları için 17 yaşından sonra, erkekler için eğer çok büyük nefes problemleri yoksa 18 yaşından sonra, üst yaş sınırında da eşlik eden hastalıklar için kontraindikasyon oluşturabilecek durumlar oluşabiliyor. Onun dışında tüm yaş gruplarındaki hastalara rinoplasti yapılabilir. Peki Metin Hocam, rinoplasti ameliyatı ne kadar süreyle devam eder? Ameliyatın işlem süresi eğer daha önce ameliyat olmadıysa 1,5 saat civarında sürer. Ameliyat öncesinde bir anestezi faslı, ameliyat sonrası uyanma faslı ile beraber toplamda ameliyatın işlem süresi 2-2,5 saat civarında sürmektedir. Peki revizyon ameliyatı olursa süre değişir mi? Tabii revizyon ameliyatlarında burun içerisindeki kıkırdak ve kemik yapıların durumuna göre eğer gerekiyorsa kaburgadan parça alınacaksa veya kulaktan parça alınacaksa bu ameliyat süresi 3-4 saate kadar uzayabilir. Revizyon cerrahisi de çok geliyor diye düşünüyorum hocam. Yani Tabii. çünkü gerçekten ikinci burun, üçüncü burun ameliyatı olan çok danışanımız var bizim de. Travma sonrası veya ameliyat sonra ameliyat olmuş vücudunda, yüzünde kıkırdak yapılarında beslenme bozukluğu veya kemik yapıda beslenme bozukluğu gelişmiş hastalarda hem nefes anlamında hem de görsel olarak bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Peki. Bu problemlerin çözümü için sekonder ya da revizyon rinoplastiler yapıyoruz. Peki hocam, şimdi genel anestezi almak istemeyen hastalarınız için soruyorum. Rinoplasti ameliyatı lokal olarak da yapılabiliyor mu? Lokal anesteziyle. Eğer kemik yapıya müdahale edilmeyecekse, septum dediğimiz içerideki kıkırdak yapıda da sorun yok ve hastanın nefesiyle ilgili problemleri yoksa, sadece burun ucuyla ilgili işlemler yapılacaksa veya burun kanatlarının genişliğiyle ilgili bir işlem yapılacaksa lokal anesteziyle yapıyoruz. Yapılabilir değil mi? Evet. Metin Hocam, aslında rinoplasti çok kişi düşündüğü için artık farklı teknikler konuşuluyor, farklı uygulamalar konuşuyor. Aslında burada birazcık daha ameliyat sonrası işte komplikasyonu azaltmak, teknikler bunlara göre değişiyor. En çok da morluktan şikayet ediliyor. Hatta bazı hekim arkadaşlarımız hiç morarmadan, göz altında morluk oluşmadan bir ameliyat geçirdim diye söylüyorlar. Burada tekniklerden biraz bahsedebilir misiniz? Burada anesteziye ait trikler var. Bir ameliyat esnasında, işlemler esnasında hastanın tansiyonunun biraz düşük tutulması o bölgedeki kanlanmayı azaltacağı için ameliyat sonrası morluğu da etkiliyor. İkincisi, cerrahi işlemler esnasında atravmatik çalışmaya çalıştığınız zaman, atravmatik davrandığınız zaman dokulardaki hasar ne kadar az ise morluk, şişlik, sonrasındaki ağrı süreçleri de o kadar az olmaktadır. Yani hem anestezi hem cerrahi ikisi birlikte kombine olarak aynı şekilde davranması gerekiyor ki sonuç güzel olsun. Peki ameliyat sonrası oluşabilen morluklar, şişlikler ne kadar bir zaman gerekiyor bunların ortadan kalkması için? Ameliyatı yaptıktan sonra biz bir gece hastanede yatış yapıyoruz. Bir gecenin sonunda hasta evine gidiyor. 2-3. günler arasında biraz genel anestezinin verdiği bir halsizlik oluyor. Eğer ki erken dönemde aktif hareketler başlarsa, hasta dinlenmezse, vücuttaki tansiyonu arttırdığı için bu bölgelerde morluk biraz artış gösterebiliyor. Bu morluklar için biz genelde morluğu azaltacak kremler öneriyoruz. Bir haftanın sonunda sararıyor öncelikle. Daha sonra da tamamen 10. günden sonra tamamen geçiyor.
Hocam şu ana kadar 100 tane de 1000 tane rinoplasti yapmışsınızdır. Aslında bu rinoplastlerin öncesinde hep size sorulan bir soruyu sormak istiyorum. Hocam benim ameliyat sonrası çok ağrım olur mu? Çok ağrıyacak mı gibi soru alırsınız. Aslında herkesin de korkusu bu. Ağrı ile ilgili de bilgi verirsek. Evet, şimdi eskiden tabii işlemler esnasında belki lokal anestezi miktarı mı az kullanılıyordu veya daha az mıydı bilemiyorum ama rinoplasti ameliyatı olduktan sonra ağrı çektim ya da çok ağrım oldu diyen hastam çok az. Yani 100 hastanın bir tanesidir ancak. Lokal anestezikleri hem kısa etkili olanları hem uzun etkili olanları birlikte yaptığımız zaman işlem sahalarına ameliyattan sonra hasta çok konforlu bir süreç yaşıyor. Ertesi gün hafif ağrıları olabilir. Onlar için de medikal olarak ilaçlarını yazıyoruz. Tabletlerle geçiyor ağrılar. Peki hocam, hastanız geldi, istediği burnu söyledi, siz de uygun olduğunu söylediniz, ameliyatı oldu. Hasta ameliyattan ne kadar zaman sonra istediği burun görünümünü ne zaman görebilir, istediği şekli? Aslında biz ameliyat esnasında ödem henüz gelişmemişken hastanın 6 ay sonra göreceği görüntüyü görebiliyoruz. Evet. Ama işte bir hafta sonra tampon alçı çıkarıldığında burun beklendiğinden daha ödemli ya da daha büyük görünebiliyor. Tamamen ödemlerin geçmesi 3 ila 6 ay arası cildin inceliğine göre, cilt ne kadar ince ise o kadar kısa sürede cevap veriyor. Cilt kalınlığı arttıkça ödem süresi de uzuyor. Nihai halini alması burnun 9 ay 1 yıl civarında sürüyor. Ortalama yani en az 1 yıl diyoruz. 1 yıl o zaman, diyebiliriz. değil mi? Tam anlamıyla oturması. Hocam ameliyat sonrası burun şeklinin değişimi olasılığı nedir? Ameliyattan sonra şu anki güncel tekniklerle, son tekniklerle yapılan işlemlerde birkaç milimetrelik değişiklikler olabilir. Burun ucunda yumuşadığı için burun ucu hafif 1-2 milimetre inebilir. Ama septumu almadığınız ve burun ucu desteklerini koruduğumuz sürece ameliyatın hemen bitiminde gördüğümüz görüntü aynı şekilde devam eder. Bir travmaya maruz kalmadığı sürece. Metin Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak bir cerrahi operasyon. Evet. Bir miktar geri dönüşler, revizyonlar tabii ki yapılabiliyor ama asıl ben şunu merak ediyorum. Ben size geldim, işlem düşünüyorum. Dijital dünyadan faydalanıyor muyuz? Yani gerçekten hekimler bilgisayar önünde sonrasını gösteriyorlar. Değişik şekilleri gösteriyorlar. Bu arada her yüze aynı burun tabii ki yapılmıyordur. Yüzün diğer yapıları da çok önemlidir. Bunlarla ilgili bir görsel oluşturabiliyor musunuz? Evet, şöyle, şimdi hastanın yüz analizini yapıyoruz. Yüzüne ekstradan göz kapağı ameliyatı ya da kaşık kaldırma ameliyatı, yüzüne yağ enjeksiyonu, kulakla ilgili kepçe kulak gibi yüzün tamamını içeren işlemler eşlik edebiliyor ya da biz bunları da tavsiye edebiliyoruz. Hastanın önden ve yandan görüntülerini çekerek bilgisayar ortamında ameliyat sonrası hedeflediğimiz görüntüleri simüle edebiliyoruz. Bu simülasyon sonrasında %98 önerdiğimiz burunları elde etmeye çalışıyoruz. Bazen hastalar yüzünün yapılarıyla uyumlu olmayacak şekilde aşırı kalkık ya da aşırı kavisli burunlar isteyebiliyor. Bunlarda da edindiğimiz tecrübeyle hasta ne kadar istiyorsa istesin, yani yüzünün hatlarına uyacak şekilde estetik bir görüntüyü sağlayacak görüntüyü hedeflemeye çalışıyoruz. Yani her resimde gördüğümüzü yapmıyoruz diyebiliyoruz, evet. değil mi? Çünkü yüzüne uyumlu olmadı zaten. Yani bir bütünün içinde bence güzel durması gerekiyor. Bütün içinde ben hep şeyi benzetiyorum. Yani eski bir eve yeni mobilya koymak gibi olur diye söylüyorum. Yüzün tamamı da değerlendirilmeli. Yani burun ameliyatı yapacağız ama burun mesafesi uzun. Dudak kaldırma gerekiyorsa yapılabilir. Göz kapağı, kaş düşüklüğü, yanak bölgesindeki boşluklar, çizgiler ya da kulakla ilgili işlemler. Peki hocam, yapılan her burun estetiğinden sonra burun ucu düşme riski var mıdır? Şimdi burun ucu ameliyat sonrasında bantladığımız için biraz ödemlenip normalin birkaç milimetre daha üstüne çıkıyor. Hastalar ödemler geçtikten sonra bu burun ucundaki 1-2 milimetrelik yer değişikliğini burun ucu düşüklüğü olarak kabul edebiliyor. Veya eğer hata ile septum alındıysa ya da septumda bir zarar gördüyse septumdaki destek, burun ucu desteği olmadığı için burun düşebiliyor.
Şu anda bizim yaptığımız ameliyatlarda burun ucunu desteklemek için ekstra kıkırdaklar kullanarak bu problemin önüne geçmeye çalışıyoruz. Metin Hocam çok güzel bir sohbetti. Ağzınıza sağlık, ayağınıza teşekkür sağlık. ederiz. Ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Metin Temel ile rinoplasti hakkında her şeyi konuştuk. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.